Herkese merhaba arkadaşlar. Dragon Dogma'da Bitter Island'a ilk girişini anlatmak istiyorum size. Belli görevleri ve levele geldikten sonra bir gece bu abla köprüde gözüküyor. Bu oyuna yeni başladıysanız ve Bitter Island'a gitmek isterseniz gidin bir deneyin görün. Çünkü zor bir haritadır. Ya da o oyunu komple oynayın, bitirin. Bitirdikten sonra Bitter Island'ın haritasına giriş yapın. Seçim size kalmış bir şey. Ama ortalama bir 70 levelden aşağıyken gitmeyin. Çünkü bayağı bir zorlu bir haritadır. Ben ilk muhabbet ettiğimde bu Olprah ablayla şüpheli gelmişti bana ve teklifini reddetmiştim ve gitmemiştim. Neyse. Kabul ettikten sonra bu güzelim haritaya getiriyor sizi. Bu ablayı bu haritaya gelmek için geceleri görebiliyorsunuz köprüde. Ve geliş gidişiniz de ücretsiz oluyor. Çünkü buralara gidebilmek için biliyorsunuz taş kullanmamız gerekiyor. Şu sağda bir abi var. O oyunu ben bitirdiğim için şu an burada. Normalde burada olmuyor bu. O haritanın belli bölümlerinde karşımıza çıkıyor ve satıcı olarak görev yapıyor. Burada ablayla muhabbetimizi yaptıktan sonra tahtadan görevler varsa görevler alıyorsunuz ve bulduğunuz itemleri de burada gelip temizleyebiliyorsunuz. Bu bulduğunuz itemler silah olur, zırh olur, yüzükler olur, her türlü şeyler burada bu abla tarafından belli bir puanla değiştirilebiliyor. Onun dışında işte depoya ulaşım ve karakter değişimi yapabiliyorsunuz. Sonrasında şu karşıda bir yol var. 2 tane. Bir de bu ileriden gideceğimiz ana yol var. Bu iki ufak yer belli ara geçit olarak bize gözüküyor. İlk başladığımızda bu kapılar falan kapalı. Biz belli bir aşamaya ulaştığımız zaman açılıyor bu kapılar. Zaten ilk kez bir kere bitirdim mi sonsuza kadar açık kalıyor kapılar. İlk oynayışı baya bir şeydir. Zordur. Dediğim gibi 70 levelin altındayken baya bir sıkıntı yaşarsınız. Bilginize. Tabii sizin oynadığınız karakter ve oyunculuğunuza göre de değişebiliyor bunlar. Burada ana hikaye anlatan bir taş var. Ben şey yapmayacağım. Siz kendiniz okuyarak hikayeyi öğrenirsiniz. Arada tam bir spoiler vermek istemiyorum çünkü size. Burada aşağıda ufak tefek itemler var. Yani ben birkaç defa topladım ama çok böyle mühim bir şey çıkmıyor. Burası baya bir mistik bir alan. Gördüğünüz gibi. Biraz Dark Souls'u andırıyor hafiften. Ki bir Dark Souls seviyorsanız bu oyunda ufaktan bir havası var. Tabi Dark Souls gibi değil ama ona benzer farklı bir tür diyebiliriz. Burada haritada şeyleri kontrol edebiliyorsunuz. Bulunduğunuz katlar. Şu an biz daha ön bahçe diyebileceğimiz bölümündeyiz. Daha burası bir 3 katman gibi anlatayım size. Burası ilk ön bahçesi. Sonra birinci bir alan var. Sonra ikinci bir alan var. Orası tam bir
muamma bir yer. Bayağı bir karışık, zorlu ve de güzel diyebilirim size. Bununla ilgili tam bir içerik çekeceğim. Burayı temizliyoruz. Bu ön bahçede de genelde çok fazla böyle değerli item olmasa da gene bir şeyler çıkıyor. İşin en güzel tarafı bu ön bahçe. Bir sonraki ortamlarla yine aynı ama farklı boyutlardaymış gibi. Farklı yaratıklar. Bu oyunun en güzel taraflarından biri de bu. Her oynadığınızda, her geldiğinizde farklı yaratıklarla karşılaşabiliyorsunuz. Ben artık son şeyine geldim. Artık daha da farklı bir yaratık geleceğini zannetmiyorum karşıma. Görebileceğim hepsini gördüm neredeyse. Bu ön bahçede ufak bir şey var. 3-5 yaratık var. Sizde ne çıkar bilmiyorum. Bir de şu an bir sislenme gibi bir şey oldu böyle. Bu karanlıklaşma oluyor böyle. Karanlıklaşma olduğunda belli başlı yaratıklar var. Onlar geliyor. Mesela şu an kurt gibi bir yaratık geldi. Daha farklı yaratıklar da gelebiliyor. Bunlar normalden daha zor savaşması. Bayağı zorlu yaratıklar yani. Öyle diyeyim size. Şu an tabii benim seviyemle silah gücüme göre bakarsak bunlar şu an kolay sayılır bana göre. Sizin oynadığınızda bayağı bir çileden çıkaracak dememe rağmen daha bir kere vurmasında bayağı bir can götürdü. Size bir de tavsiye, üzerinize çok ağırlık taşımayın benim gibi. Ben biraz hamballık yapmayı seviyorum. Üzerinizde gerekli itemleri taşıdığınız sürece kolay olur. Ben ne bulduysam dolduruyorum depoya. Evet. Kurtla olan mücadelemiz bittikten sonra size ortamı yönlendirmeye devam edeceğim. Kurtla sağlam çıktı. Ölmemek için bayağı bir mücadele ediyor bizimle. Bu arada benim kızlar kurtları hallettik. Magic Archer'da en oynaması en rahat, en kolay, en iyi karakter demişler. Ne kadar kolay olsa da vuramadığı yaratıklar olduğunda çok büyük sıkıntı yaşıyor. Özellikle bazı büyülü şeyler var mesela. Onlar vuramazsa Magic Archer tam bir fiyaskoya dönüşüyor. Bu yaratıklar bazen güzel itemler de atabiliyor. Savaş durumuna göre. Neyse, bu ön bahçelerde bazı özel skillleriniz var. İşte çift zıplamak filan. Büyücüyseniz büyücülerin için daha kolaydır. Uçarak geçiyorlar çünkü onlar. Bu balkonda toplayabileceğimiz belli başlı itemler var. Bu itemleri sonraki gittiğimiz alanlarda da aynı bu şekilde ortam olduğu için topluyorsunuz ve bayağı güzel malzemeler var. Malzemelerden bahsetmeye çalıştığım kısım şu. Bu Olgra ablada kirlenmiş silahları temizleyip kullanabileceğimiz eşyalar.
Bir de bu küçük cüceler siz oynadığınız zaman ilk zaman çıkmıyorlar. Bunlar bir de bayağı bir sıkıntılı. Normal bir okçu veya kılıç kullanan bir karakter değilseniz Magi için sıkıntılı bir karakter oluyorlar. Standart etrafı toplayıp yolumuza devam edeceğiz. Buralarda çok fazla yani ilk başlarda buralarda takılın. Oyun zor olduğu için. Çünkü ilerledikçe oyunun zorluk seviyesine göre yaratıklar bayağı bir zorlaşıyorlar. Gittiğiniz her yerde de böyle aralıklar oluyor. Bu aralıklar duruma göre de değişebiliyor. Ve buralardan item çıkarabiliyorsunuz. Şimdi bu sandıkların durumu da ilerlediğiniz bölümlere göre değişebiliyor. Ben tabi burayı daha önce geçmişim diye şu an bu sandıklar açık. Ortalama bir gün veya 3 gün haritalar yenilendiği için çok bir sıkıntı olmuyor. Bir önemli bilgi daha. Bu sandıklar silah yerine eşya bile vermiş olsa devamlı değişiyor. Yani bunu wiki'de bakmak lazım. Mesela bir sandık bir başlık verdiyse bir sonraki açmanızda göğüslük verebilir veya tekrar başlığı verebilir ama 3 tane 4 tane itemi e, verdiği için bayağı bir tekrardan bu kutuları açmak gerekiyor. Şimdi bu harita normalde siz ilk geldiğinizde kuşlar, ceylanlar falan oluyor ilk oynamanızda. Bu haritayı bitirdikten sonra burada hep ejderha oluyor. Ben ejderhayı kesmişim, şu an ejderha yok. İşte böyle tuhaf yaratıklar var şu anda. Daha öncesinde farklı şeyler geliyordu hep. Bazen kurtlar gelebiliyor. Değişiyor. Şimdi burası ön bahçenin giriş kısmı. Burada aşağıda 8 tane kapı var. Aşağıda, karşıda filan. Şu karşısı 3. bölüm diyeyim ben size. Şurada aşağı 2. bölüm. Ve şu karşıda da 1. bölüm. 1. bölüm bu 2. bölümün kapısını açmak için gerekli olan anahtarı alacağımız yer. 3. bölümde ise ufak bir arena koymuşlar oraya. Oraya giriyorsun savaşmak için, takılmak için. Buraya 1. bölüm diyelim. Buraya bir kere girip buradan bir anahtar aldığınızda keyfinize kalmış bir şey. Ben her geldiğimde girerim. Turlarım. Sonra işte o anahtarı aldığımızda bu 2. bölümün kapısı açıyorsunuz. Ve asıl eğlence burada başlıyor. Bu kapının arkasından. Burası da kendi içinde 3 bölüme ayrılıyor. Her ilerlediğinizde ara yolları falan da açabiliyorsunuz bu sayede. Ve final boss'una ilerlemenin kaydını yapmış oluyorsunuz. Buralarda işte ufak tefek eşyalar, sandıklar. Tabi bu şu an içeri girdiğim kapılar. Bunları Moonbeam'de açabiliyorsunuz. Toplamda 8 kapı var. Oyunu bir kere bitirdiğinizde bu kapılar devamlı açık kalıyor. Tekrardan bu kapılar yenilenmiyor. Oyunu derken sadece bu biter iznattan bahsediyorum. Normal oyunu bitirip tekrar şey yaptığınızda tabii ki yenileniyor. O başka bir olay. Burası 3. bölüm diyeyim ben size. Bu 3. bölüm işte giriyorsun burada yaratıklar oluyor. Ejderhalar olabiliyor. Duruma göre. Ben tabii daha önce gelip kesmişim burayı. Harita yenilenmediği için şu an içerisi boş.
Hem de size olayı anlatmış olurum. Burada devamlı değişebiliyor karşınıza gelebilecek yaratıklar. Bayağı bir kestim ben buralarda. İşte burada sandıklar oluşuyor var. Sandıkları toplayabilirsiniz kolay yoldan size. Bu harita sonraki ilerlediğiniz ikinci kapının olduğu yerden ilerlediğinizde buna benzer yerlere yine geleceksiniz. İçerisi biraz labirent gibi oluyor böyle kafa karıştırıyor. İlk oynadığınız zamanlar bayağı bir karıştırabiliyorsunuz. Onun dışında burası bu şekil. Burayı ön bahçe olarak adlandırabiliriz. Sonrası zaten haritanın bize gerekli olan bölümü oluyor. Burada da yine de Mumben'de açılmış iki kapı var. O kapıları açıp içinden işte bulduğum, aldığım eşyalar var. Çok da değerli bir şey değil. Çünkü o eşyaları siz buralarda gezdikçe, sandıklardan itemleri topladıkça elde ediyorsunuz. Şimdilik bu kadar. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Beğenirseniz beğenmeyi ve abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.